Bu videoda sizlerle yeni akvaryum kurulumlarımda kullandığım Okeanos Evo serisi armatürleri inceleyeceğiz dostlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz 3 akvaryum artı hemen karşımda duran 3 tane karides akvaryumunda da Okeanos Evo V2 serisini kullanıyorum dostlar. Okeanos'un Evo serisinde normalde 3 farklı model vardı. Fakat düz olan Evo V2 versiyonu üretimden kalktı. O yüzden bu videoda daha çok Grow ve Full Spectrum armatürler üstüne konuşacağız. Dilerseniz ilk başta Okeanos Evo V2 Grow armatürü inceleyelim. Bu Grow modeli bitkili akvaryumlar için tasarlanmış özel bir armatür dostlar. Giriş ve orta seviyesi akvaryumlarda kullanabileceğimiz bir ürün. Grow modelinde beyaz ledlerle birlikte bitki gelişimini destekleyen özel spektrumlu ledler de bulunuyor. 6500 ile 7000 Kelvin aralığındaki beyaz ledler doğal gün ışığı etkisi verirken armatüre entegre edilen full spektrum Grow ledler de bitki gelişimi için duyduğumuz ışığı sağlıyor bizlere. Bu armatürü basit ve orta seviyedeki bitkiler için kullanabiliyoruz. Eğer high-tech sisteminiz varsa bu armatürler size yetersiz gelecektir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer modelimiz ise Okeanos Evo V2 Full Spectrum. Full Spectrum modelinde ise 3 sıralı LED mimarisi var. Ayrıca bu armatürlerde kullanılan standart difüzörle birlikte akvaryumdaki ışığı homojen olarak uygun şekilde de dağıtabiliyoruz. Bu armatürdeki beyaz ledlerin yanına da kırmızı, yeşil ve mavi ledler eklenmiş durumda. Bu armatürdeki kombinasyonla birlikte biz iki şeyi elde etmiş oluyoruz. Birincisi bitki gelişimlerini destekliyor. İkincisi ise balık ve bitkilerin renklerini daha kontrast, daha sıcak ve daha doygun görmemizi sağlıyor. Bir de şu an satışta olmayan Okeanos Evo versiyon 2 var. Bu da aslında benim bildiğim kadarıyla Grow ve Full Spectrum modellerin birleşimi diye biliyorum. Şu an satışta olmadığı için çok fazla değinmeyeceğim ama videonun içerisinde bu armatürlerin tek tek hepsinin görünümlerini size detaylı olarak gösteriyor olacağım. Şimdi gelelim işin en çok merak edilen kısmına. Benim şu an arkamda görmüş olduğunuz 2 burada armatür var. 1 burada var. 3 bir de yukarıda var. 4. 1.40 boyundaki armatür kumandalı model ve diğer akvaryumlarda kullandığım modelleri de Bluetooth kontrolcüsü üstünden kontrol ediyorum. Önce kısaca kumandalı kontrolü size anlatayım. Daha sonra Bluetooth kontrolüyle bu armatürleri nasıl kullanıyoruz, kurulumu nasıl yapıyoruz en detaylı şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Armatürün kumandası böyle çok karmaşık değil. Ben böyle karmaşık olmayan şeyleri çok seviyorum biliyorsunuz. Kumandanın üstünde %100, %50, %25 modlar var. Şu an %25'te, şu an %50'de. Tabii siz flicker olarak görüyorsunuz. Çünkü cihazlar 50 Hz fulldeyken böyle oluyor. Aynı zamanda bunda da böyle modlar var. Yanıp söner, çakarlı gibi. Bunu kullanacağınızı sanmıyorum ama evde belki partilemece yapmak isterseniz böyle de bir seçenek var. Light modunda kendi haline geliyor. Buradan da kapat aç yapabiliyorsunuz. Diyelim ki kumandalı bir model aldınız ama ilerleyen zamanlarda keşke Bluetooth'lu alsaydım dediniz diyelim. Öyle bir durumda da Okeanos'la iletişime geçip armatürünüze Bluetooth kontrolcüsü ekleyebiliyorsunuz dostlar. Şimdi gelelim Bluetooth olayına. Bunu anlatabilmem için hemen telefonu elime alıyorum. Öncelikle Play Store'a girip Zenge uygulamasını indirmeniz gerekiyor dostlar. Görmüş olduğunuz gibi Zenge uygulaması bende yüklü. Aç diyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6 tane armatür benim uygulamama kayıtlı. Ben bu arkamdaki armatürlerden size örnek verip göstereceğim. Ben bunların hepsini sileyim. Şu iki bağlantıyı kes. Tamam. Akvaryumlarımda burada küçük bir armatür var. Arkada bir armatürüm var. Burada bir armatürüm var. Bu akvaryumda full spektrum armatür var. Şu görmüş olduğunuz büyük armatür Grow. Şurada da küçük bir Evo versiyon 2 var. Burası birazcık gölge oldu tasarımdan kaynaklı olarak. Buraya ikinci bir armatür eklemem gerekti. O yüzden şu görmüş olduğunuz 2 akvaryum ben 3 armatürle aydınlatıyorum. Bluetooth'unuzu açıp uygulamaya girdikten sonra şu cihaz yazan kısımda ürünler size zaten belirli kodlarla çıkacaktır. Ben daha önce burada küçük olana Terrarium'da kullanmıştım. O yüzden Terrarium diye kayıtlı kalmış. Diğerleri de burada denetleyici olarak gözüküyor. Buradan zaten bastığım zaman kapanıyor. Bunu da kapatayım. Bunu da kapatayım. Buradan bir tane armatürünüz varsa manuel olarak aç kapa yapabiliyorsunuz. Şimdi açıyorum. Dilersek armatürümüzün üstüne cihaz bilgisi kısmından ismini buradan
değiştirebiliyoruz. Ben şu an değiştirmeyeceğim. Ya da değiştireyim ya. Şuna A diyorum. Geri geliyorum. Cihaz bilgisi kısmından isme tıklıyorum. Buradan bunu da değiştirelim. B yapalım. Geri geldim. Şu teraryum olanı da C yapalım. Şu ikinci katta ABC armatürü var. Bunlar üstünden ilerliyoruz. Burada da en çok kullandığımız ve bizim en çok ihtiyacımız olan şey gün simülasyonu ayarlamak. Bilmeyenler için bunu hemen açıklayayım. Biz bu tarz uygulamalardan armatürlerin hangi saatte nasıl açılacağını, kaç saat açık kalacağını, ışık şiddetini ayarlayıp ayarladığımız zaman aralığında yanıyor, kendisi kapanıyor. Böylece biz sürekli aç kapa işlemi yapmıyoruz. Akıllı priz kullanmamıza gerek kalmıyor ve uzaktan bağlanarak da konforlu bir şekilde götürebiliyoruz. Birden fazla armatürünüz varsa benim gibi 2 tane olabilir, 5 tane olabilir, hiç fark etmez. Bunların hepsini tek bir gruba toplayıp tek tuşta açıp kapatabiliyorum. Bu benim çok sevdiğim bir özellik ve ben bunu sonradan keşfettim. A'ya basılı tutuyorum. Şurada hemen grup oluştur çıktı. Basıyorum. Burada zaten mevcut armatürler görünüyor. A, B, C. Benim biliyorsunuz bu projenin adı Yin Yang projesi. Ben o yüzden buna Yin Yang yazdım. Kaydet dedim. Başarıyla eklendi. Sona erdirdim. Okey. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 cihaz Yin Yang diyor. Burada kapama tuşuna basarsam hepsi söndü. 3 armatür birden. İstersem manuel olarak da üçünü bir arada yakabiliyorum. Daha sonra ben bu armatürlerime de bir gün simülasyonu yapacağım. Şu saatte açıl, şu şiddette açıl. Burada da kapan diyeceğim. Bu kadar basit. Size detaylı olarak anlatıyorum. Gruba tıklıyorum ki sizin bir armatürünüz varsa aynı şekilde armatürünüz üstüne tıklıyorsunuz. Size böyle bir ekran karşılıyor. Bazılarınız için karışık gelebilir ama hiç karışık değil. Ekranda görmüş olduğunuz halkadan ışık şiddetiyle oynayabiliyoruz. Zaten sol üst köşede de ışığın yüzdelik şeyi yazıyor bu arada. Alttaki kısımları da basarak buraya ışık şiddeti atayabiliyoruz bakın. Mesela %100 yapayım bir tane. Buraya tıklarsak da sırayla ışık şiddetini de buradan manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Şimdi gelelim simülasyon kısmına. Yani simülasyonun timer'ını ayarlamaya. Daha sonra ekranın sağ üst köşesinde görmüş olduğunuz çalar saat işareti var. Kapama tuşunun yanında. Bu arada kapama tuşuna da basarsanız zaten kapanıyor. Onu söylemeye gerek bile yok. Çalar saat işaretine tıkladım. Şimdi buradan timer'ımızı ayarlıyoruz. İlk başta açma saatini ayarlayacağız. Burada 2 seçenek var. Gün doğumu, gün batımı zamanlayıcısı ve normal. Gün doğumu, gün batımı ayarladık diyelim. Ben açıkçası bu kısmı kullanmıyorum ama size yüzeysel anlatayım. Başlangıç parlaklığını ayarlıyorsunuz. Mesela %33, %50 ya da %100 nasıl açılmasını istiyorsanız buradan parlaklığı ayarlıyorsunuz. Alttan da bitiş parlaklığını ayarlıyorsunuz. Yani şu oluyor. Kademeli olarak ışık artsın. Başlangıç parlağı 0'dı. Bitiş parlaklığı 100 oldu. Bunu da ne kadar yapalım? Sallıyorum. Ben genelde yarım saat yapıyorum. Alttaki süre 30 dakika ayarlarsanız armatür açılırken ilk 30 dakikada kademeli olarak %100'e gelecek. Yukarıdaki tekrarla kısmına tıkladığımızı kaydettiğimizde şu an bizim armatürlerimizin açılış kısmı okey. Bir de biz buna kapanış eklememiz gerekiyor. Tekrardan yukarıdan zamanlayıcıyı oluştur diyorum. Yine buradan gün doğumu gün batımını seçiyorum. Ama ben saati ayarlamadım bu arada. Kafa gitti. Geri geleyim. Şimdi ben bu yeni tasarım akvaryumlarımı akşam görmek istediğim için gündüz çalıştırmıyorum. Diğer akvaryumlarda gündüz çalışanlar var. Fakat ben özellikle görselini sevdiğim akvaryumları eve geldiğimde seyretmek için akşam 6 ile 12.30 arası 6.5 saat olarak ayarlıyorum. Yani burada benim aydınlatmalarım 18.00'da açılsın. Bunu kaydet dedim. Zamanlayıcı oluştur. Gün doğumu, gün batımı. Başlangıç bu sefer %100'den başlayacak ve %0'a doğru gidecek. Yine 30 dakika. Bunu tekrarlıyorum her gün. Kapanışım da 12.30 olsun. Yani yarım olsun. Onayla. Bunu da kaydettiğim zaman benim armatürüm bundan sonraki tüm günlerde akşam 18'de açılacak. Kademeli olarak açılacak. Kapanış da kademeli olarak 12.30'da bitecek gece yarısında. İlk başta biraz uygulama bana karışık gelmişti fakat anlatan biri olunca daha rahat oluyor arkadaşlar. Tek cihaz için de aynı şey yapıyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok. Ben bu grup olarak kullandığım için çok daha keyifli oluyor. Açıkça tek tek hani cihazlarla ayrı simülasyon yap dememe gerek kalmıyor. Bu görmüş olduğunuz yukarıdaki kumandalı modeli de muhtemelen akvaryumu kurduğumda Bluetooth kontrolcüsüyle bağlanacağım telefondan. Bir tane akvaryumunuz varsa bence kumandalı daha kullanışlı. Bu tabii ki yani sizin kullanımınıza bağlı. Ya ben evde olmuyorum. Aynı periyotlarda açıp kapatamam derseniz
Evet, Bluetooth kontrolcüsüyle alıp sabit bir saat aralığında kullanmak daha mantıklı. Atıyorum benim gibi akşam işten eve geliyorsun. 6-6.30 gibi geliyorum ben eve. Bas bunu abi böyle aç. Keyif yap. Daha sonra yatarken de belli saatlerde kapatırsın yani. Bence daha kullanışlı ama birden fazla akvaryumunuz varsa, karides setlerinde, bitkili akvaryum setlerinde ben gibi kullanıyorsanız Bluetooth kontrolcüsüyle kullanmak çok daha avantajlı. Özellikle şu grup olayını ben niye sonradan keşfettim bilmiyorum ama benim için çok keyifli oldu. Bir de bu aydınlatmalar ve uygulamayla birlikte farklı efektlerde de bu ışıkları yakabiliyoruz. Yani ben kullanmıyorum ama belki kullanmak isteyen olursa diye onu da gösteriyorum. Cihaza tıkladıktan sonra altta bir bar çıkıyor. Karartma, mikrofon, mum efektinin olan yer var. Ortadaki mikrofona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra cihaz bizden onay istiyor. Uygulamayı kullanırken kullan diyorum. Şimdi mikrofona konuştukça equalizer sisteminde ışıklar yanma sönme yapıyor. Çok efektif bir şey değil aslında. Hani özellikle bitkili akvaryum kurulumlarında. Fakat böyle eğlence olsun diye çocuklarınızı eğlendirmek için ya da ambiyans ışığı olarak kullanmak için böyle de bir şey kullanabilirsiniz. Burada duyarlı ayarlıyoruz tabi. Agua Mentist. Diğer özellik de mum. Tıklıyorum. Yüksek yapayım. Parlaklığı arttır. Hız. Çok hızlı. Gönder diyeyim. Şu an görmüş olduğunuz gibi mum efekti gibi yanıp sönüyor. Dediğim gibi bunlar benim kullandığım özellikler değil. Ama atıyorum ambiyans olsun, böyle can olsun derseniz kullanabilirsiniz. Ben standart olarak dimmer'ımı ayarlıyorum abi. Öyle kullanıyorum. Kendi saatine göre tekrar ayarlıyorum. Atlayanlar için zamanlayıcı oluştur. Normal. Buradan 18-30 ayarlıyorum. Açılışı, aşağıdan aksiyonu aç diyorum. Tekrarla her gün. Zaten burada bir daha üstüne tıklamıyoruz bu arada. Seçili geliyor. Onayla diyorum. Armatürler 18.30'da açılacak. Tekrar kapanış ayarlıyorum. Normal. Tekrarla her gün. Kapanışta çift 0.30 onayla. Tamamdır. Uygulamayı kapatıyorum abi. Bir kere ayarlıyorum abi armatürlerimi. Eve gelince pıt yanıyor, pıt sönüyor, mis gibi keyifli oluyor açıkçası. Bir daha böyle armatürlerin ışık açılacak, kapanacak falan filan derdi olmuyor kafanızda. Bence gayet konforlu ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ben bu armatürleri kullanacağım akvaryumların tasarımlarını yeni bitirdim sayılır. O yüzden çok fazla before after yapamayacağım size. Ama bu aydınlatmaların bitkili bir akvaryumda nasıl göründüğünü detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Şu an görmüş olduğunuz ışık Evo versiyon 2 dostlar. Videonun başında söylemiş olduğum gibi bu ürün şu anda satışta değil fakat ben elimde olduğu için onu da göstermek istedim sizlere. Diğer ve en çok merak edilen ürün de Okeanos versiyon 2 Grow. Şu an ekranda görmüş olduğunuz görsellerde full spektrum aydınlatmayla aydınlatıldı. Detay videoları çekmek için mevcuttaki sistemdeki armatürleri benim sökmem gerekti dostlar ve akvaryumun altından montelediğim şeyleri çıkartmak benim için biraz bayağı zulüm oldu. Bayağı bir eziyet çektim. Sonra hemen yerine taktım. Kusura bakmayın masada size lap diye gösteremiyorum. Ürünleri kullandığım süre boyunca hiçbir problem yaşamadığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. Hiç sorun yaşamadım. Ama dediğim gibi zaten akvaryumlar yeni olduğu için nasıl bir performans aldım diye detaylı bir bilgi isteyen, öncesi sonrası gibi bir şey yapabilmem için birkaç ay boyunca bu bitkili akvaryumlarda kullanmam lazım. Sizleri de daha fazla bekletmemek için bu videoyu çektim. Ama ilerleyen süreçte bu akvaryumlar birazcık otursun ki zaten daha bunlar bir haftalık akvaryumlar. İlerleyen dönemde bir övmece sövmece yaparız. Ne gibi performans aldım, memnun kaldım mı, kalmadım mı, neresinden memnun kaldım, neyden memnun kalmadım gibi birçok noktaya değiniriz. Sonuç olarak Okeanos versiyon 2 serisi ister bitki ağırlıklı bir akvaryumunuz olsun, isterseniz de görselliği, renkleri ön planda tutuyor olun. Her türlü işinizi görebilecek
fiyat performans ürünleri dostlar. Ama dediğim gibi bu ürünler low tech ve mid tech arasında kullanabileceğiniz ürünler. Aynı zamanda bu ürünler ilerleyen dönemlerde tekrar güncellenecek. Hatta high tech armatürler de gelecek ve onun da Ar-Ge çalışmaları başladı diye biliyorum. İleride bir aksilik olmazsa biz de Ocanus'un çıkartacağı high tech armatürü de sizlerle birlikte deniyor olacağız. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz ya da bu ürünü satın almak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden Aguamentis indirim koduyla gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Ayrıca bu videoda bahsetmeyi unuttuğum ya da sizin kafanıza takılan bir nokta olursa Ocanus Instagram sayfasından Ocanus'ta ulaşabilir. Gönül rahatlığıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.